Tüm dini metinler arasında belki de en derin, en şiirsel ve açıkçası en şaşırtıcı hikayelerden birine, Eyüp Peygamber'in sarsıcı anlatısına hoş geldiniz. Bu incelememizde antik Yahudi kaynaklarının insan ızdırabını, inancı ve ilahi adaleti bu çarpıcı hikaye üzerinden nasıl ele aldığını adım adım deşifre edeceğiz. Dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan söyle. Tüyler ürpertici, değil mi? Çekilen onca akıl almaz acının ardından göklerin o sağır edici sessizliği devasa bir kasırgayla bozulduğunda yankılanan bu sözler aslında tüm bu hikayenin tam kalbini oluşturuyor. Peki bu noktaya nasıl geldik? Kısa bir yol haritası çizelim. Önce Uz diyarının zengin peygamberini tanıyacağız. Sonra şeytanın göksel iddiasına ve o büyük sınava bakacağız. Üçüncü adımda ızdırap, isyan ve üç dostun tartışması var. Ardından kasırgadan gelen o ilahi sesi duyacağız. En sonunda da çifte telafi ve bu metnin felsefi mirasıyla incelememizi noktalayacağız. Birinci bölüm, Uz diyarının zengin peygamberi. İşe isminden başlayalım. İyyub, yani Eyüp. İbranice'de İyov. Biliyor musunuz, bu ismin kökeni uzmanlar arasında hala tartışmalı. Bazıları bunun düşman olmak anlamına gelen Ayav fiilinden geldiğini söylüyor. Bazıları ise "Ey ilahi baba neredesin?" diyen bir yardım çığlığı, bir feryat olduğunu düşünüyor. Yani daha isminde bile ilahi olanla yaşayacağı o büyük, isyankar ve sancılı mücadelenin habercisi gizli aslında. Tevrat metinleri onu doğudaki insanların en zengini olarak tanımlıyor. Ama öyle böyle bir zenginlik değil. 7.000 koyun, 3.000 deve, binlerce büyükbaş hayvan ve muazzam bir servet. Üstelik 7 oğlu ve 3 kızıyla dışarıdan bakıldığında kusursuz ve kesinlikle dokunulmaz görünen bir hayata sahip. Tabii o sadece zengin değildi, aynı zamanda mutlak bir iyilik ve dürüstlük sembolüydü. Ve burada 7 rakamı karşımıza çıkıyor. Bu sadece koyunlarının veya çocuklarının sayısıyla ilgili değil. Babil Talmud'unda özellikle Baba Batra 15b Risalesinde geçen harika bir detay var. Yahudi geleneği Eyüp'ü İbrani olmayan tam 7 peygamberden biri olarak kabul ediyor. Düşünsenize. İsrailoğullarının etnik sınırlarını aşan, tüm insanlığa hitap eden evrensel bir hikaye bu. İkinci bölüm. Şeytanın iddiası ve sınav. Yeryüzünde her şey kusursuzken, göklerde kozmik bir bahis, büyük bir sınav başlıyor. Tüm bu kitabın teolojik çekirdeği de tam burada, göksel mahkemede atılıyor. Şeytan, insan doğasına dair inanılmaz karanlık bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki, Eyüp'ün inancı tamamen çıkara dayalı. Onun etrafına çit çevirdin, her şeyini bereketlendirdin, elbette sana inanır. Ama her şeyini elinden bir al bakalım, o zaman yüzüne karşı sana nasıl lanet edecek? Yani şeytan, karşılıksız saf bir inancın asla var olamayacağını iddia ediyor. Sonrasında olanlar kelimenin tam anlamıyla korkunç. Ve her şeyin ne kadar inanılmaz bir hızla yok olduğuna dikkat edin lütfen. Sadece tek bir gün içinde. Evet, tek bir günde o mükemmel hayat paramparça oluyor. Sürüler yağmalanıyor, hizmetkarlar öldürülüyor ve en büyük trajedi, bir fırtına evlerini yıkıyor ve 10 çocuğunun tamamı ölüyor. Hemen ardından şeytan ikinci kez meydan okuyor ve Eyüp'ün kendi bedenine dokunmak için izin koparıyor. Günler içinde Eyüp tepeden tırnağa ıstırap verici devasa yaralarla kaplanıyor. Peki tüm o yıkımın, o muazzam kayıpların ardından Eyüp'ün ilk tepkisi ne oluyor dersiniz? Ayağa kalkıyor, yas tutarak kaftanını yırtıyor ve şöyle diyor: "Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı." Karısı bile ona dayanamayıp, "Tanrı'ya söv de öv bari" dediğinde, o bunu kesin bir dille reddediyor. İnanılmaz bir başlangıç sabrı değil mi? Ama bekleyin, bu sadece fırtına öncesi sessizlik. Üçüncü bölüm. ızdırap, İsyan ve 3 dost. Karşımızda yine o sembolik 7 rakamı var. Eyüp'ün 3 dostu, Elifaz, Bildad ve Sofar haber alıp geliyorlar. Manzara o kadar kötü ki uzaktan onu tanıyamıyorlar bile. Acısının büyüklüğü karşısında başlarına toprak saçarak tam 7 gün ve 7 gece, bakın tek kelime etmeden onunla birlikte yerde oturuyorlar. Bu aslında Yahudi yas tutma geleneği olan Shiva'nın en çarpıcı, en eski tasvirlerinden biri. Sonra o derin sessizlik bozuluyor ve antik dünyanın belki de en hararetli teolojik tartışmalarından biri patlak veriyor. Dostları aslında hepimizin bildiği o klasik, katı inancı savunuyor. Bak Eyüp, Tanrı adildir. Eğer bu kadar acı çekiyorsan kesinlikle ama kesinlikle gizli bir günah işlemişsindir. Sadece tövbe et. Eyüp mü?
Eyüp bunu şiddetle reddediyor. Masumiyetinden tamamen emin. Dostlarının o empatiden yoksun, ezberlenmiş sözleri onu daha da çileden çıkarıyor. Hakkını aramak istiyor. Doğrudan Tanrı'nın karşısına çıkıp adeta bir mahkeme talep ediyor. Ve o mutlak umutsuzluk, o isyan anı. Doğduğum gün yok olsun, bir oğul doğdu denen gece yok olsun. İşte kafamızdaki o daima sabreden, uslu Eyüp imajı tam da burada yerle bir oluyor. Yahudi metinleri onun acısını kesinlikle sansürlemiyor. Eyüp varoluşuna isyan ediyor, bu acı çeken insan zihninin anlamsız görünen ızdırap karşısındaki o saf, haklı çığlığı aslında. 4. bölüm, kasırgadan gelen ilahi ses. Eyüp sayfalar boyunca bağırıyor, hesap soruyor, Tanrı'yı mahkemeye çağırıyor ve sonunda gökler cevap veriyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Rahatlatıcı bir teselliyle değil. Aman canım her şey bir sınavdı falan demiyor. Şeytanla girdiği o iddiadan hiç bahsetmiyor. Bunun yerine çok korkunç, devasa bir kasırganın içinden evrenin akıl almaz gizemini yüzüne çarpan, insan zihnine aşan muazzam sorular sormaya başlıyor. Göklerin sesi gümbürdüyor. Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Kar depolarını, denizlerin sınırlarını, şafağı soruyor. Sonra efsanevi, devasa yaratıklardan bahsediyor. Kudretli Behemot'tan, vahşi ve kontrol edilemez Livyathan'dan. Yani Tanrı burada Eyüp'ü ezmek için konuşmuyor, hayır. Ona o devasa ve karmaşık kozmik dokuyu insan aklının kavramakta ne kadar aciz kalacağını gösteriyor. Kısacası diyor ki, adaleti sadece insan ölçeğinde aramak, okyanusu bir su bardağına sığdırmaktan farksızdır. Ve 5. bölümümüz, çifte telafi ve felsefi miras. Bu kozmik fırçanın ardından Eyüp o muazzam büyüklük karşısında sessizliğe bürünüp, anlamadığım şeyleri konuştum diyerek teslim oluyor ve sonuç, Tanrı o katı ve yargılayıcı teolojiyi savunan 3 dostu sertçe kınıyor, Eyüp'e ise kaybettiği her şeyin tam 2 katını geri veriyor. 7.000 koyun oluyor mu size? 14.000. Ona tam 140 yıl daha ömür bahşediliyor ve inanabiliyor musunuz? 4 nesil torununu görecek kadar yaşıyor. İşin hikaye boyutu böyle. Ama metnin kökenleri bambaşka bir derinliğe sahip. Mesela 12. yüzyılın en büyük Yahudi alimlerinden İbni Ezra'nın çok zekice bir tespiti var. Diyor ki, bu kitabın İbranicesi adeta tercüme edilmiş yabancı bir metin gibi duruyor. Ve şıkır şıkır modern akademik araştırmalar da bunu doğruluyor aslında. Antik Sümer ve Babil edebiyatında da ızdırap çeken adil adam motifleri var. Yani hem geleneksel alimler hem de modern tarihçiler bu eşsiz metnin çok eski, muhtemelen evrensel bir bilgeliğe dayandığı konusunda hemfikir. Tüm bu kaynakları toparladığımızda o büyük Yahudi felsefesinin kodlarını net bir şekilde görüyoruz. Birincisi ve en önemlisi, başımıza gelen felaketler illaki gizli günahlarımızın bir cezası falan değildir. İkincisi, ünlü filozof İbni Meymun, namı diğer Maimonides'in harika bir çıkarımı var. Diyor ki, derin hüzün ve üzüntü anlarında peygamberlik bile kesintiye uğrar. Eyüp'ün ıstırabı o kadar büyüktü ki ilahi bağ bile koptu. Acısıyla baş başa kaldı. Ve tabii ki o en büyük ders. İnsan mantığı o devasa ilahi adaleti ve evrensel planı çözmekte maalesef yetersiz. Bu incelememizi bitirirken Eyüp'ün hikayesinin bize net ve kolay formüller vermediğini görüyoruz. O bize sadece en karanlık anlarda bile inancın bir şekilde devam eden sarsılmaz bir bağ olduğunu hatırlatıyor. Peki sizce, insan ızdırabı gerçekten eylemlerimizin basit bir cezası mı, yoksa bizim o küçücük kavrayışımızın çok ama çok ötesindeki devasa kozmik bir tasarımın gizemli bir parçası mı? Bu derin soruyla sizi baş başa bırakıyorum.